Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım bütün kripto para yatırımlarınız gün ve gün değerlenmeye devam ediyordur. Dün akşam attığım videodan sonra çok şey oldu aslında Bitcoin için konuşursak. 36.500 dolar çok güçlü bir direnç seviyesi. Bu direnç seviyesini kırarsak tekrardan konuşmamız gerekir diye bahsetmiştim. Videoyu yayınladıktan birkaç saat sonra 36.500 kırıldı ve şu an 38.500 dolardan işlem görüyor Bitcoin. Bitcoin yükseldiği için doğal olarak Ethereum, Litecoin gibi çoğu kripto parada bu düzeltmeden sonra bir nefes almadan sonra tekrardan yükselişlerine kavuştular. Yani yükselişlerine kavuştular dediğim bunu bir fırsat olarak daha önce de söylediğim gibi bu düşüşü bir fırsat olarak gören herkes için ufak meblağda bir kar kaynağı oldu. Tekrardan konuşmamız gerekiyor demiştim 36.500'ü kırması durumunda. O yüzden karşınızdayım. Bu videoyu daha erken bir saatte yayınlayacağım. Umarım daha fazla kişiye erişir. Çünkü gerçekten videolar çok az kişiye erişiyor. Bu beni mutsuz ediyor. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen ekran kaydımı başlatıyorum. Ekranıma geçiyorum. Evet. Öncelikle Bitcoin ile başlayalım incelememize. Saatlik grafikte baktığım zaman önce dün videoda demiştim ki daha doğrusu onu birazdan söyleyeyim. 36.500 dolar seviyesi çok güçlü bir direnç. Daha önce de destek noktalarıydı fakat çok güçlü bir direnç haline geldiğini söylemiştim. Daha önce test etmiş. En son yaşadığı düşüşte test etmiş fakat toparlamış. Daha sonra tekrar test etmiş ve dayanamamış. Alt paritelere, alt banda düşmüş. Sonra kırmak için bir hamle yapmış, iki hamle yapmış. Başarısız olmuş ve üçüncü hamlesinde burayı kırarak gerçekten güçlü bir şekilde artık arkamıza 36.400-36.500 desteğini aldık. Burada gördüğünüz gibi ufak da bir iğne durumu var fakat dediğim gibi bu destek artık bizim herhangi bir düşüş senaryosunda göz önünde bulundurmamız gereken ilk destek seviyesi ki kesinlikle şu an bir yükselen üçgen içerisinde olduğunu düşünüyorum Bitcoin'in. 4 saatlikte daha güzel gözüküyor bu, şöyle bakacak olursak 36.500 dediğim gibi destek seviyesi fakat 4 saatlik ve 1 saatlikte şu an çok güzel bir yükselen üçgenin içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki trade setupları için bu trend çizgilerini baz alabilmemiz çok önemli. Yani şu an üst banda sekmiş durumda ve beklenti kesinlikle alt banda ve 36.500 dolar seviyesine tekrardan bir güç almak için dönmesi. Fakat benim şahsi olarak burada bu seviyelerde uygulayacağım stratejim şu ki özellikle bu trend çizgisi yukarıya doğru kırılırsa, yani bu fiyat burada dayanamayıp yukarıya doğru bir hareket yaparsa yakalayabildiğim en ufak yerden bir long pozisyonu açmak olacak. Kesinlikle hedefim eski rekor seviyeleri kadar, yani ortalama 41 bin dolarlar diyeyim ben. Hatta 41 bin dolarlara ortalama %5'lik bir yükseliş beklerim buranın yukarıya kırması durumunda. Stopumu da koyarım. Hatta şöyle, pardon yanlış olmasın. Aynen. %5'lik bir kar. Stopumu da pozisyonum zararla kapanırsa tekrardan yükselen üçgene inmesi durumunda %1,5'luk bir seviyede bir stopta koyarım diye düşünüyorum. Fakat dediğim gibi bu trade setup'ını kesinlikle bu yükselen üçgen kırılırsa, yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşirse kullanırım diye düşünüyorum. Aksi takdirde böyle bir şey olmazsa, hatta örnek veriyorum aşağıya doğru sektik ve 36.500 dolarlarda toplanmaya çalışıyoruz dersek de, yani yükselen üçgen aşağıya doğru kırdı dersek de kesinlikle buradan deneyeceğim pozisyon short pozisyonudur. Kırdığı seviyeden ortalama yine 1,5'luk bir stopla tekrardan trende geri dönebilir, fake out yapabilir diye kesinlikle ortalama olarak eski seviyelere, yani son zamanlarda denediğimiz ortalama yine 5 %6'lık seviyelere kadar bir kar marjı da koyarım diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki saatlerdeki trade setup'ım benim kesinlikle böyle olacak. Bu yükselen üçgene bağlı bir şekilde devam ediyoruz. Kıracak mı, kırmayacak mı? Olası bir durumda içerisinde gezmesi durumunda da burada yapacağı bir breakout çok çok önemli. Bizim için yukarıya yaparsa yeni bir all time high'a kadar yükselebilir. Aşağıya yaparsa en önemli destek seviyemiz 36.500. Tabi
41.000 seviyelerine kadar geldikten sonra önümüzde çok daha farklı destek noktaları da oluşacak. Fakat bunu da tamamen yükselen üçgenin durumuna göre konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Daha önceki videolarımda hash ribbons'ı çok fazla kullandığımı söylemiştim. 20 günlükten 55 günlüğe kadar, yani 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ve 55 günlük ortalamaları alarak bizlere sinyaller sunuyor demiştim. Daha önce buna göre çok işlem yaptığımı da söylemiştim. Bu ortalamaların üstünde olduğunda benim için bullish'ti. Yani yükseliş devam edecek demek oluyordu. Daha önce buralara her değdiğinde ben bir düzeltme beklediğimi söylemiştim. Düzeltme gelmedi. En son hash ribbons'ın altına kırarak çok ciddi bir, kusura bakmayın, şöyle netleyeyim yanlış olmasın. Hash ribbons'ın altına kırarak ciddi bir düzeltmeye girdi. Şu anda da gördüğünüz gibi ortalamalar çok kısılmış derecede, eski aralıkları yok arasında, fakat saatlik 4 saatlik grafikte artık hash ribbons'ın üzerine saldığımızı görüyoruz. Bu da tekrardan benim için şu an, özellikle şu video esnasında konuşuyorum, kesinlikle bir bullish sinyalidir. Yani beklentim kesinlikle bu üçgenden yukarıya kırıp tekrar eski seviyelerine gelmesidir. Konuşmamız gereken konu kesinlikle hash ribbons tekrardan aşağıya doğru bir sarkıntı yaparsa bunu konuşmak çok çok önemli. Aşağıya kırması durumunda zaten ortalama 36.500 seviyelerinin de altına kırmış oluyoruz. Bu da kesinlikle bir ayı sinyalidir benim için. Beklentim kesinlikle tekrardan 30.000 dolarlara kadar dönmesidir. Fakat video esnasında da dediğim gibi kesinlikle şu an yükselen üçgen baz alınması gereken durum. Bu arada çok güzel kar yağıyor video esnasında, arkadan gözükmüyor tabii ama. Bitcoin dominansı için konuşalım. Dominansla alakalı burada çok fazla çizik yapmışım daha önceki videolardan kalma, kusuruma bakmayın. Herhangi bir karmaşıklık yaratıyorsa şöyle toparlayabildiğim kadarını bir toparlayayım. Şöyle yapalım. Şunu da kapatalım. Şunu da kapatalım. Buraya bir MACD'mizi ekleyelim. 4 saatlikte bakalım bir dominansın durumuna. Dominans tekrardan çok güçlü bir direnç olan 70 seviyesine değmiş durumda. Bu seviyeyi bolca kez geçtiğimiz sezonlarda da, geçtiğimiz aylarda da test etti. Hem destek hem direnç seviyesi olarak çok fazla işledi. O yüzden bu seviyeden şuraya geri bir atak yapmış durumda. Bu da demek oluyor ki 70 seviyesini tekrardan denemek için bir güç alması gerekiyor. Bu güç alması tekrardan bir ufak rahatlama evresine girmesi demek olabilir. Kesinlikle bir altcoin boğasını konuşmak için, altcoin rally sezonunun geldiğini konuşmak için bu seviyenin daha önce de belirttiğim gibi 66'ların altına kadar düşmesi gerekiyor. Yani 66 seviyesinin altına kırmasıyla beraber altcoin'lere para girişi çok güzel bir şekilde devam eder. Daha önceki her düşüşte bekliyordum bunu. Burada da bekliyordum, burada da bekliyordum, burada da bekliyordum. Fakat 66 seviyesine çok değemedik son zamanlarda. Bu seviyelere inmesi altcoin boğasının başlangıcı niteliği taşır. Kesinlikle başlar ya da başlamaz diyemeyiz. Fakat bu seviyelerden sonra altcoin'lere para girişi olmaya başlar. Ethereum için konuşalım. Ethereum'da da şöyle hash ribbons'ı tekrardan devreye sokayım. Pardon. Gördüğünüz gibi fiyat 4 saatlikte hash ribbons'ın üzerine kırmayı başardı. Aynı Bitcoin'deki gibi. Burada özellikle dikkatimi çeken şu şekilde bir durum. Şöyle bakıldığı zaman çoğu paritede şu an bir W durumu var. Bu W durumu daha önceden de belirttiğim bir destek seviyesi ve direnç seviyesine değiyor zaten. Bu W şu an mesela Ethereum için kırılmış durumda, kesinlikle beklenen bir durumdu. Fakat yukarı kırması biraz sinyal kaçmış olabilir, özellikle W formasyonu için. Fakat bazı kripto paralarda, özellikle Link gibi, bu formasyon hala geçerli. Onlara da geliyor olacağım. Ethereum kesinlikle bu barajı kırdı. Bu W formasyonundan çıktı ve 1135 doları hala arkasına almış, ciddi bir şekilde destek olarak almış durumda. Devam ediyor. Bu seviyelerden tekrardan 1300-1135 dolar seviyelerine bir düzeltmeye girebilir. Bu düzeltme tekrardan bir fırsat haline gelir aşağıya kırmadığı süreçte. Fakat şu an için Bitcoin'i köşeye koyarsak, bütün kripto paraları köşeye koyarsak, Ethereum
benim için çok daha gelecek vaat ediyor. Özellikle orta vadede bildiğiniz gibi all time high'ını daha henüz kıramadı. 1400 dolarlara gelemedi. Fakat şöyle bir formasyonla birlikte yeni bir all time high rekoruna kadar yükselebilir. O yüzden Ethereum'da kesinlikle işlem yapmadım. Hatta 9 dolarlara düştüğünde tekrardan 920 dolardan özellikle topladım. Şu anda da zaten kardayım fakat satmayacağım çünkü all time high'ı bekliyorum. Özellikle Ethereum için o all time high gelecek yani. Elinizde Ethereum varsa kesinlikle bu fırsatı değerlendirin. Eğer kaldıraçlı işlem yapıyorsanız da aynı Bitcoin'deki gibi e, özellikle bu seviyelerden yukarıya bir yükseliş yapmasıyla tekrardan bir long pozisyonuna girilebilir all time high'a kadar. Aksi takdirde short'a girmeyi tavsiye etmem. Tabi riski seviyorsanız o sizin fikrinize kalmış. Litecoin'e geliyorum. Litecoin'deki durum da pardon Litecoin geldim Litecoin linke geldim kusura bakmayın dilim suçtu. Burada da bir W formasyonu vardı. Daha önceden de belirtilen buradaki destek noktasında ve direnç noktasına tekrardan yukarıya kırdı ve düzeltme evresine girdi. Buradan beklenen tekrardan link içinde yukarı yönlü bir harekettir. Bu W formasyonu çok daha fazla kripto parada var. Tabi burada bir omuz baş omuz formasyonu olması da konuşulabilir fakat 15.50 dolar seviyeleri link için çok çok önemli seviyeler. Toplamak istiyorsanız bu seviyeleri bekleyebilirsiniz. Hatta bu seviyelerden tekrardan aşağıya kırması durumunda short pozisyonu girilebilir. Yukarı kırması durumunda da long pozisyonu girilebilir. BNB'ye bakıyorum. BNB tekrardan yani bütün kripto paralarda olduğu gibi hash Ribbons'ın üzerine çıktı. O yüzden hepsinde genel ufak ufak toparlamalar bekliyorum. Hatta ufak ufak toparlamalardan ziyade e, paranın biraz Bitcoin'den kar alanların BNB, Litecoin gibi kripto paralara girip bu kripto paraları Ethereum'un 2 gündeki yükselişi gibi yükseltmesini bekliyorum. BNB bunlardan biri fakat BNB ile alakalı daha önceki videolarımda da bahsettiğim bir launch pool olayı vardı. Bu launch pool olayını bir sonraki videolarımda çok detaylı anlatmak istiyorum. Çünkü ortalama 100 BNB'mi 25 olmak üzere yani yanlış şey yapmayalım. 25 çarpı kaç dolardı? 40 dolar desek BNB'ye. Ortalama 1000 dolar, 1000 dolar, 1000 dolar, 1000 dolar olmak kaydıyla launch pool'a soktum. Taraftar tokenları stake ediyorum. Başka tokenları stake ediyorum. Stake ödüllerimi aldıktan sonra bunun bir videosunu çekeceğim ki elinde BNB olanlar için çok çok güzel bir fırsat olacak. Herhangi bir Binance üyeliğiniz yoksa ve kripto para altcoin almak istiyorsanız global borsalarda açıklama kısmında bunun linki var. Kısa zaman önce Türk borsalarını bırakmayı düşündüğümü söylemiştim. Çoğunu da bıraktım yani çok fazla varlığım yok Türk borsalarında, özellikle daha önce sıkça söylediğim BTC Türk son zamanlarda çok 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 kötü performans sergiledi. O yüzden kesinlikle global borsaya geçtim. Siz de geçmek istiyorsanız açıklamalar kısmında linkleri var. Litecoin'e geliyorum. Litecoin'de de W formasyonu yani bütün kripto paralarda, hatta saatlik bakalım. Bütün kripto paralarda bu W formasyonu vardı. W formasyonu tekrardan bu destek ve direnç seviyelerinin üzerine kırmaya başladı. Daha önce de yani bir önceki videomda söylediğim seviyeler ortalama 130 seviyeleri arasındaydı. 146 seviyesine kadar sadece dünden itibaren bir yükseliş kat etti. Ortalama %7 %8'lik. Umarım değerlendirmişsinizdir. Son videomun altına gelen yorumlardan zaten sıkça gördüm. Çok fazla kar eden var. Özellikle verdiğim yani yatırım tavsiyesi vermiyorum kesinlikle fakat paylaşımlarımdan faydalanıp alım satım yapanlar çok fazla kar etmiş durumda. Bunları tabi her videoda çat çat böyle yaptım böyle yaptım diye söylemek istemiyorum fakat e, yorumlar kısmında beni mutlu ediyor böyle yorumlar görmek. Litecoin'de kesinlikle eski hedeflere kadar hedefler bekliyorum. Kısa formasyonlar yani saatlik bakıldığı zaman 1-2 gün içerisinde çok daha farklı hareketler yapacak olabilir. Fakat orta vadede ortalama 1 ay, 1,5 aylık sürede kesinlikle bu seviyelerin aratacağını düşünüyorum. Yani daha da üstüne çıkıp bu seviyelerden keşke alsaydım dedirteceğini düşünüyorum. Son videomda söylediğim gelen yorumlardan bana altcoin söyleyin analizini yapayım diye. Neo çok fazla geldi. Neo'yu zaten 20 dolarlardayken söylemiştim ve
22 dolarlara, hatta 26 dolarlara kadar çıkmış bulunuyor. Dünkü videomda da bahsettim. Kesinlikle Hash Ribbons'ın da üzerine çıkmasıyla, hatta 4 saatlik bir inceleyelim. Hash Ribbons'ın da çok rahat bir şekilde üzerine çıkmasıyla, hatta Bitcoin'deki bu düzeltme, aha şurada gözüken düzeltme ortalama, yani Neo'yu çok etkilememiş bile. Neo istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Neo elinizde orta vadede çok rahat tutundurun, bulundurun, çünkü beklediğim kesinlikle ilk hedef 40 dolar seviyeleri, o da bu seviyelerden 2x demek oluyor. Elinizde Neo bulundurmanızı öneririm. Tabii ki yatırım tavsiyesi vermiyorum. Algo'ya bakalım. Algo, çok fazla Algo yatırımcısı var. Ben Algo'dan karımı alıp çıkmıştım şu seviyelerden, hatırlamıyorum tam nereden olduğunu, fakat şu an daha önce de destek ve direnç olarak belirtilen iki seviyeyi ekranda gördüğünüz gibi çizdim. Beklentim bu seviyelerin arasından birkaç hamle yapıp bir süre yatay hareket takip edip tekrardan bir yükseliş kat etmesi. Özellikle eski rekoruna kadar yapacağı bir yükseliş, özellikle de bu seviyelerden %70 seviyelerine kadar bir kar bırakıyor. Fakat benim tavsiyem, eğer kısa vadeli alsat yapıyorsanız bu iki destek ve direnç seviyesi arasında işlem yapmaya çalışın. Ortalama %22'lik bir fark var. Alım satım işlemleri çok güzel kar bırakabilir. Fakat biraz daha orta vadeciyseniz kesinlikle ve kesinlikle eski rekorunun olduğu seviyeleri, hatta burada çok fazla derecede destek ve direnç mumları var. Bu seviyeler özellikle ilk olarak, daha sonrasında da şu seviyeler bir destek seviyesi oluşturuyor, direnç seviyesi oluşturuyor. Yani kademe kademe, demek istediğim şuydu. Kısa vadeciler için kesinlikle, daha doğrusu 4 saatlik grafikte baktığımız için kesinlikle hareketler şu şekilde olacaktır. Fakat uzun vadelik baktığımız zaman aynı şu formasyon, şu yükseliş gibi kesinlikle buralardan böyle bir yükseliş gelecektir. Karınızı almayı kesinlikle unutmayın. Stoplarınızı koymayı unutmayın. Bunu daha önce söylemiştim ve Tron'a geleceğim. Tron bahanesiyle de sizlere şunu söylemek istiyorum. Bitcoin yükseliyor. Bitcoin yükseldiği için bütün altcoin'ler Bitcoin paritesinde, BTC pair'ında bir düşüş yaşıyor. Çünkü Bitcoin yükseliyor. Yani doğal bir şey, çok olması beklenen bir şey. O yüzden eğer dolar paritesinde işlem yapıyorsanız kesinlikle bu kripto paralar bir yükseliş, bu altcoin'ler bir yükseliş içerisinde. Fakat Bitcoin paritesinde işlem yapıyorsanız, bu kamera niye böyle boka sardı iyicene ya? Fakat altcoin'leri dolar paritesinde işlem yapıyorsanız yükselişte, fakat Bitcoin paritesinde işlem yapıyorsanız Tron'da da olduğu gibi sürekli bir düşüşe uğrayabilirsiniz. Çünkü Bitcoin yükseliyor ve doğal olarak altcoin'ler yanında sönük kalıyor. E, Dominansa geldiğimiz zaman, dominans 66 seviyelerinin altına düştüğü zaman işte kripto paralar, altcoin'ler Bitcoin paritesinde deli bir yükselişe imza atabilir. O yüzden Bitcoin paritesinden aldıysanız bu seviye çok 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 önemli bir seviye. Bu seviyenin altına kırması altcoin'lerde 2x, 3x, %50, %100 karları çok çok rahat bir şekilde bırakacaktır diye düşünüyorum. Başka bahsetmem gereken ne var? DOT var. Polkadot'tan bahsedelim. Ondan da çok fazla gelmişti. Dot'u incelediğim zaman Hash Ribbons'la inceliyorum hepsini. Şu an için özellikle video içerisinde. Daha önce bir denediği bir direnç noktası vardı. Kıramadı. Bu zaten grafiğine bakıldığı zaman grafik çok 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 iç açıcı bir grafik kesinlikle. Bu seviyeleri tekrardan, bu direnç seviyesini tekrardan kırmayı deneyip kırmayı başardı. Bu da bize yeni bir yükselen trend çizgileri oluşturdu. Bu trend çizgisinden beklentim tekrardan bir toparlama alması, bir silkelenmesi, ama çok ufak bir silkelenme. Yani atacağı bir mum hamlesi kadar olabilir bu. Bu yükselen trend içerisinde hamle yapmasını bekliyorum. Fakat daha önce de kırmaya çalıştı. Bu 10.4 dolar seviyesi onun için çok güçlü bir destek oluyor şu an için. O yüzden herhangi bir alım fırsatı yapacaksanız bu seviyeleri bekleyebilirsiniz. Fakat kademeli almanızı tavsiye ediyorum. Yani her seviyeden almanızı tavsiye ediyorum eğer DOT'a girmek istiyorsanız. Fakat benim yapacağım işlem şudur: bu yükselen trendi ufak bir kırılımla birlikte, aynı Bitcoin'de yaptığım gibi bu seviyelerden artık karıma göre bir yükseliş, fakat içeriye girerse de diye bir stop işlemi düşünebilirim. Fakat yukarıya kırması ve kapatacağı bir 4 saatlik mum benim bu işlemim için çok 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 önemli bir durumdur. Başka bahsedeceğim bir şey yok gibi duruyor. Bakıyorum hemen. Evet.
Bitcoin'e bir daha bir bakalım. Çünkü galiba güzel bir şey olmuş. Yo. Saatlikte baktığımızda tamam, aşağıya doğru bir sarkıntı vermiş. Yani beklediğim, keşke tekrardan bir 36.500'e düşüp bir fırsat daha verse diye düşünüyorum. Fakat bakalım önümüzdeki günlerde, önümüzdeki videolarda bunu göreceğiz. Videoyu beğenmeyi lütfen ve lütfen unutmayın. Videolarımın daha fazla izlenmesi ve bana da destek olmak için videoları paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Daha farklı kripto para incelemeleri isterseniz ekranın sol alt kısmında bulunan Telegram adresinden Telegram grubuma gelebilirsiniz. Şöyle ekranımı paylaşıp bir çıkış konuşması yapayım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizler sayesinde bu videoları çekiyorum. Sizlerin olumlu yorumları sayesinde ben tekrardan video atasım, video çekesim geliyor. O yüzden sizin motivasyonunuz benim motivasyonum, benim motivasyonum sizin motivasyonunuz demek. Umarım beğenmişsinizdir, umarım ilginizi çekmiştir. Binance Launch Pool ile alakalı videoyu da çok yakın zamanda kanalımda bulabilirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Telegram grubuma gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.